Merhaba değerli dostlarım, Define ve Arkeoloji kanalına, tarihin en parlak ve en gizemli sayfasına hoş geldiniz. Bugün elimizde dedektör yok. Bugün elimizde kazma kürek yok. Bugün elimizde insanlık tarihinin en büyük hayali, en büyük tutkusu ve belki de en büyük laneti var. Bugün kralların rüyalarını süsleyen, imparatorlukları batıran, simyacıları deliliğin eşiğine getiren o sorunun peşine düşüyoruz arkadaşlar. Sorumuz çok net ama cevabı bir o kadar karmaşık. Altın yapılabilir mi? Biz yani insanoğlu laboratuvar ortamında o sarı, pırıltılı, o büyüleyici metali yani altını üretebilir miyiz? Yüzyıllardır imkansız denilen, efsane denilen bu konuyu sizler için en derin kaynaklardan ve kendi tecrübelerimi de katarak ulaştığım sonuçlar inanın bana çok ilginç ve bir o kadar da gerçek. Arkadaşlar, tarih boyunca insanoğlu hep aynı şeyi arzuladı. Sonsuz zenginlik ve ölümsüzlük. Ve bu iki arzunun kesiştiği tek bir nokta vardı, altın. Eski Mısır'ın tapınaklarından Orta Çağ'ın karanlık mahzenlerine kadar her yerde simyacılar dediğimiz o gizemli adamlar vardı. Onlar kurşunu, demiri, civayı altına çevirebileceklerine inanıyorlardı. Ellerinde felsefe taşı adı verdikleri efsanevi bir maddeyi arıyorlardı. Peki bu adamlar sadece birer hayalperest miydi? Yoksa gerçekten de maddenin sırrını çözmeye yaklaşmışlar mıydı? Tarih kitapları bize simyacıların başarısız olduğunu yazar. Ama kazdıkça, derinlere indikçe görüyoruz ki bazı şeyler halktan gizlenmiş olabilir. Mesela 17. yüzyılda yaşamış ünlü bilim adamı Isaac Newton. Evet arkadaşlar, yer çekimini bulan o dahi adam. Newton'un ömrünün büyük bir kısmını fiziğe değil simyaya ve altın yapımına adadığını biliyor muydunuz? Onun gizli notlarında civayı altına dönüştürmek için yaptığı deneylerin formülleri saklı. Acaba Newton sadece elmanın düşüşünü mü keşfetti yoksa maddenin dönüşümünü de mi? Gelin biraz daha yakına 20. yüzyıla gidelim arkadaşlar. Bilimin atomun parçalanabileceğini keşfettiği o döneme. 1924 yılında Japon fizikçi Hantaro Nagaoka Tokyo'daki laboratuvarlarında inanılmaz bir deney yaptı. Yüksek voltajlı elektrik akımlarını civa üzerine uyguladı ve deneyin sonunda tortunun içinde mikroskobik boyutta da olsa parlayan bir şeyler buldu. Evet, o parlayan şeyler altındı. Nagaoka civayı altına dönüştürmeyi başarmıştı. Ama bu keşif o dönemde yeterince ilgi görmedi. Belki de örtbas edildi. Neden derseniz, çünkü eğer altını herkes yapabilirse altının ne değeri kalır? Dünya ekonomisi bir günde çökmez mi? İşte gizem burada başlıyor. Altın sadece toprağın altında milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerle oluşan bir metal mi? Yoksa insanoğlu atomun çekirdeğine müdahale ederek kendi altınını yapabilir mi? Cevap evet, yapabilir ve aslında yaptı da. Amerikalı fizikçi Glenn Seaborg 1980 yılında nükleer reaktör kullanarak bizmut elementinden altın elde etmeyi başardı. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış, teyit edilmiş ve kayıtlara geçmiş bir gerçektir arkadaşlar. Yani altın yapılamaz sözü koca bir yalandır. Altın yapılabilir ama burada asıl soru şu: nasıl yapılır? Ve daha da önemlisi kaça mal olur? Yaparken kaça mal olur? Evet arkadaşlar, şu ana kadar anlattıklarımla sizlerin zihnini biraz zorlamak istedim. Çünkü define dediğimiz şey sadece topraktan çıkan metal değildir. Bazen bilgi altından daha değerlidir. Ve bugün size vereceğim bilgi belki de bakış açınızı tamamen değiştirecek.
Simyacıların o eski ocaklarında yanan ateş bugün modern parçacık hızlandırıcılarında devasa nükleer reaktörlerde yanmaya devam ediyor. Peki bu işin sırrı ne? Kurşun nasıl altına dönüşür? Civa nasıl o sarı metale evrilir? Ve en önemlisi, doğada kendi kendine altın üreten canlılar var mı? Evet, yanlış duymadınız. Bakterilerden bahsediyorum. Toprağın derinliklerinde sessiz sedasız altın yiyip altın dışkılayan bakterilerin varlığından haberiniz var mıydı arkadaşlar? İşte tüm bu detayları, kanıtları, deneyleri ve o şok edici gerçekleri şimdi masaya yatıracağız. Hazır olun, çünkü anlatacaklarım bir bilim kurgu filmi senaryosu değil arkadaşlar. Tamamen gerçek. Şimdi laboratuvar önlüğümüzü giyelim ve atomun o mikro dünyasına, yani maddenin kalbine inelim. Altın yapmanın mantığını anlamak için öncelikle altının ne olduğunu anlamamız lazım. Periyodik tabloda altının atom numarası 79'dur. Bu ne demek? Altının çekirdeğinde tam 79 tane proton var demektir arkadaşlar. Eğer siz herhangi bir elementin çekirdeğindeki proton sayısını 79 yapabilirseniz, elinizdeki madde ne olursa olsun o artık altındır demektir yani. İşte simyanın modern bilimdeki karşılığı budur. Yani nükleer transmutasyon, yani çekirdek dönüşümü. Hemen yanı başındaki komşularına bakalım. Civa atom numarası 80. Platin atom numarası 78. Yani civadan bir proton atarsanız ya da platine bir proton eklerseniz teorik olarak altın elde edersiniz. Sanki bir Lego'yu söküp takmak gibi, değil mi? Ama pratikte bu işlem devasa bir enerji ve teknoloji gerektiriyor. Az önce bahsettiğim Glenn Seaborg bismut elementini kullandı. Bismutun atom numarası 83. Seaborg bismut atomlarını hızlandırılmış parçacıklarla bombardımana tuttu. Amacı ise çekirdekten 4 proton koparmaktı ve başardı. Deney sonucunda bismut altına dönüştü. Ancak burada çok büyük bir ama var. Elde edilen altın radyoaktifti. Yani kararsızdı ve ölümcül radyasyon yayıyordu. Ayrıca elde edilen miktar o kadar küçüktü ki bunu tespit etmek için bile hassas cihazlar gerektiriyordu. O kadar küçüktü. Bir ons altın üretmenin maliyeti o günün parasıyla trilyonlarca dolara denk geliyordu. Yani evet, altın yaptık ama astarı yüzünden pahalıya geldi. Peki ya civa? Hantaro Nagaoka'nın deneyi ve daha sonra 1941 yılında Amerikalı fizikçiler deneyleri civanın nötron bombardımanıyla altına dönüşebileceğini kanıtladı. Civa altına en yakın elementtir. Bir proton fazlası vardır. O bir protonu söküp aldığınızda civa altına dönüşür. Ancak yine aynı sorunla karşılaştılar. Radyoaktivite, yani radyoaktifti. Üretilen altın izotopları kararsızdı ve birkaç gün içinde tekrar başka elementlere dönüşüyordu. Yani sabit değildi, kalıcı değildi. Yani elinizde tutabileceğiniz, bozdurup harcayabileceğiniz bir altın değildi bu. Ama durun arkadaşlar, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Bilim dünyasında şok etkisi yaratan başka bir keşiften bahsedeceğim size. Bu sefer laboratuvarlarda değil, doğanın ta kendisinde, toprağın altında gerçekleşen bir mucizeden. Şimdi bahsedeceğim bakteri ile alakalı bir tane videom var. Onu da bulup izleyebilirsiniz. Yukarıya onu da koyuyorum arkadaşlar. Şuradan veya şuradan izleyebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz şu bakteriyi bir kenara not edelim. Bu bakteri tam anlamıyla bir simyacı gibi çalışıyor. Bu bakteri ağır metallerin yoğun olduğu zehirli topraklarda yaşıyor. Yani özellikle sıvı haldeki altın klorürü yiyor. Normalde bu madde canlılar için zehirlidir ama bu bakteri hayatta kalmak için bu zehri vücuduna alıyor ve bir savunma mekanizması olarak içindeki altını ayrıştırıyor. Sonuç mu arkadaşlar? Bakteri saf 24 ayar altın parçacıkları dışkılıyor.
Evet, yanlış duymadınız. Bu bakteri etrafında mikroskobik altın külçeleri oluşturuyor. Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden bilim insanları bu bakterinin sırrını çözdüler ve şu an bu bakterileri kullanarak elektronik atıklardan veya düşük tenörlü maddelerden altın elde etmenin yollarını arıyorlar. Düşünün, devasa tankların içinde milyarlarca bakteri sizin için gece gündüz çalışıp altın üretiyor. Ve bu nükleer reaktörler gibi pahalı ve tehlikeli değil aynı zamanda. Bu tamamen biyolojik ve doğal bir yöntem. İşte geleceğin madenciliği de belki de budur arkadaşlar. Kazma kürek değil yani. Mikroskop ve bakteri. Bir de işin kozmik boyutu var. Evrendeki tüm altın aslında yıldızların kalbinde üretildi. Süpernova patlamaları ve nötron yıldızı çarpışmaları sırasında ortaya çıkan o muazzam enerji atomları birbirine kaynaştırarak altını oluşturdu. Yani parmağınızdaki o altın yüzük aslında milyarlarca yıl önce patlayan bir yıldızın tozudur. Biz insanlar nükleer reaktörlerde aslında bu kozmik süreci taklit etmeye çalışıyoruz. Şimdi size arkadaşlar çok ilginç bir tarihi anekdot anlatmak istiyorum. Sovyetler Birliği döneminde Sibirya'daki bir kurşun madeninde nükleer reaktörlerin soğutma sistemlerinde kullanılan kurşunların zamanla altına dönüştüğü iddia edildi. Bu olay uzun süre devlet sırrı olarak saklandı. Bilim insanları reaktördeki yoğun nötron akışının kurşun atomlarını etkileyerek onları altına dönüştürdüğünü fark ettiler. Ancak yine maliyet ve radyoaktivite sorunu nedeniyle bu yöntem ticari bir üretime dönüştürülemedi. Hem tehlikeli hem çok pahalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altın yapılabilir mi sorusunun cevabı kesinlikle evet. Hem fiziksel olarak nükleer reaktörlerde hem de biyolojik olarak bakteriler yardımıyla altın üretilebiliyor ama şu an için önümüzdeki en büyük engel ekonomi. 1 gram altın üretmek için harcayacağınız enerji ve para o 1 gram altının piyasa değerinden binlerce kat daha fazla oluyor. Peki ya bir gün bu maliyet düşerse, ya soğuk füzyon gibi ucuz ve sınırsız bir enerji kaynağı bulunursa, işte o zaman deniz suyundaki trilyonlarca ton altını ayrıştırabiliriz. Ya da kurşunu, civayı fabrikalarda altına dönüştürebiliriz. O gün geldiğinde altının bir değeri kalır mı yoksa altın demir gibi sıradan bir metal mi olur? Bu sorunun cevabını arkadaşlar şu anda konuşacağız. Birazdan size bu teknolojinin gelecekte nereye gideceğini ve biz defineciler için ne anlama geldiğini anlatacağım. Arkadaşlar, simyacıların ocaklarından girdik, nükleer reaktörlerin çekirdeğinden çıktık, bakterilerin mikroskobik dünyasına daldık ve gördük ki imkansız diye bir şey yokmuş. Sadece henüz karlı olmayan yöntemler varmış. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İnsanoğlu maddenin yapısını değiştirme gücüne sahiptir. Bizler modern çağın simyacılarıyız. Ancak doğa da sırlarını bize bedavaya vermiyor. Altın üretmenin bedeli şimdilik altının kendisinden çok daha ağır. Ama teknoloji durmuyor. Bilim yerinde saymıyor. Bugün pahalı olan yarın ucuzlayabilir. Bugün laboratuvarlarda yapılan yarın fabrikada seri üretime geçebilir. Belki de gelecekte definecilik kavramı tamamen değişecek. Dağlarda, mağaralarda altın aramak yerine belki de evimizin garajında biyolojik reaktörlerde kendi altınımızı yetiştireceğiz, üreteceğiz. O bahsettiğim bakteriler belki de geleceğin en büyük maden işçileri olacak. Çöpe attığımız eski bilgisayarların, telefonların içindeki mikroskobik altınları bu bakteriler sayesinde geri kazanıp ev ekonomisine katkı sağlayacağız. Ama o gün gelene kadar toprağın altındaki o kadim metal, o sarı pırıltı hala en güvenli liman, en değerli hazine olmaya devam edecek. Çünkü doğanın milyonlarca yılda ürettiği o eşsiz metali laboratuvarlarda taklit etmek mümkün olsa da onun tarihsel ve kültürel değerini taklit etmek imkansızdır. Bir Roma sikkesindeki yaşanmışlığı, bir Osmanlı altınındaki o ruhu hiçbir nükleer reaktör üretemez. Biz defineciler için asıl heyecan
sadece metali bulmak değil, o metalin arkasındaki hikayeyi, tarihi ve gizemi çözmektir. Altın yapılabilir evet ama tarih yapılamaz. Tarih sadece keşfedilir ve biz Define ve Arkeoloji kanalı olarak keşfetmeye, araştırmaya ve sizlere en doğru, en çarpıcı bilgileri sunmaya devam edeceğiz. Eğer bu anlattıklarım ufkunuzu açtıysa birazcık, eğer vay be neler varmış dediyseniz bu videoyu beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı aşağıdaki yorum kutucuğuna bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, bildirim zilini yani o aşağıdaki küçük çanı mutlaka açın ki bir sonraki gizemli yolculuğumuzda yine ilk siz haberdar olun arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu videoyu dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da bu gerçekleri öğrensin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Şansınız açık olsun.